Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin kollarını ve ayak kısmını örmüştük. Bu videomuzda da bacaklarını öreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. 6 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Söylediğim gibi içini de doldurdum ben. İçini doldurarak ilerlemenizde fayda var. Çünkü daha sonra doldurması çok zor olacaktır. Ve burada oluşan boşlukları da güzelce dolduramayabilirsiniz. O yüzden birkaç sıra ördükten sonra doldurursanız daha iyi sonuç alırsınız. 6 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 15 sık iğnemi tekrarladım. Şimdi 18. sıradayız. Şöyle hemen sıramı belirliyorum. 18. sıramda baştan hemen bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. 18. sıramın ilk ilmeğine çift batarak bir arttırma yapıyorum. Daha sonra da kalan 14 sık iğnemi sıra sonuna kadar örüyorum. Yani bu sırada sadece bir tane arttırma yapmış oluyoruz. Bir tane arttırma yaptım ve kalan 14 sık iğnemi örüyorum. Bir tane arttırma yaptım ve kalan 14 sık iğnemi örerek sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunda da toplamda 16 tane sık iğnemiz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi 19. sıradayım. 19 ve 20. sırada her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Arttırma yapmadan 2 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 16 sık iğnemi 2 sıra boyunca tekrarlıyorum. ...19 ve 20. sıramı her ilmeğe bir ilmek olarak tamamladım. 21. sıradayız. 21. sıramda bir tane sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi tekrarlıyorum. Başta bir sık iğne ördük ve sonrasında bir arttırma yaptık. Daha sonra da burada kalan 14 sık iğnemi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Kalan sık iğnelerimi de örüp sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 17 sık iğnemiz oldu. 22. sıradayım. 22 ve 23. sıraları her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yine arttırma yapmadan düz bir şekilde 2 sıra boyunca 17 olan ilmeğimizi tekrarlayacağız. 22 ve 23. sıralarda 2 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. İki sıra boyunca 17 olan sık iğnemi tekrarladım. 24. sıradayım. Sıramı belirleyip 24. sırama geçiyorum. Bu sırada başta 2 sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Bir arttırmadan sonra yine burada kalan 14 sık iğnemi sıra sonuna kadar örüyorum. Başta 2 sık iğne ördük, bir arttırma yaptık. Daha sonrasında kalan 14 sık iğnemizi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz.
14 sık iğnemi örüp sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunda da toplam 18 sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçiyorum. 25. sıradayım. 25 ve 26. sırayla her ilmeği bir ilmek olarak düz örüyoruz arkadaşlar. Arttırma yapmadan 2 sıra boyunca her ilmeği bir ilmek olarak 18 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. İki sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm. 27. sıradayım. 27. sıramda başta 3 sık iğne örüyorum. Üç sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Aynı yere çift batarak bir arttırma yaptım. Daha sonra da yine burada kalan 14 sık iğnemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. 3 sık iğne ördük başta. Sonra bir arttırma yaptık. Daha sonra da kalan 14 sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Kalan sık iğnelerimi sıra sonuna kadar ördüm. Sıramı tamamladım. 27. sıra sonunda da toplamda 19 tane sık iğnemiz oldu. 28. sıradayım. 28 ve 29. sırada yine 2 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Arttırma yapmadan 2 sıra boyunca 19 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. İki sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm ve 30. sıraya geldim. 30. sıramızda başta 4 sık iğne örüyoruz. Dört sık iğnemi ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Daha sonrasında da sıra sonuna kadar kalan 14 sık iğnemi örüyorum. 4 sık iğne ördük, bir arttırma yaptık ve sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimizi örüyoruz. Otuzuncu sıra sonunda da toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 31. sıradayım. 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. sırada yani 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Diğer sıralarda 2 sıra düz örmüştük. Bu sefer 7 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Yine söylediğim gibi arkadaşlar içini doldurmayı unutmayın. Ben bu sırada içini dolduracağım arkadaşlar. Daha sonra da her ilmeğe bir ilmek olarak 31. sıra dahil 37. sıra dahil toplamda 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. İçini doldurmayı da unutmayın arkadaşlar. 7 sıra 20 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. 7 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 39. sıradayız. Pardon 38. sıradayız arkadaşlar. Bu sıramızda da dizini yapacağız. 38. sıramdan hemen baştan 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Şimdi arka arkaya 3 kez azaltma yapacağım. Hemen sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğin tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum.
İkinci kez yine aynı şekilde önden ilmeklerimi alıp sık iğne yapıyorum. Ve üçüncü kez azaltmamı yapıyorum. 3 kez arka arkaya azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Şimdi ikili trabzan arttırma yapacağız arkadaşlar. Bunun için de tığıma ipimi doluyorum. Normalde sık iğne yaparken ipimizi dolamadan direkt batıyoruz. İkili trabzan yaparken tığıma ipimi aldım. Sıradaki ilmeğime batıyorum. İpimi aldım. Şu an tığımda 3 ilmek var. İkisini bir ve ikisini bir örüyorum arkadaşlar. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bu sefer aynı yere batıyorum. Çünkü arttırma yapacağız. İkisini bir ördüm. İkinci kez yanındaki ilmeğine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğime geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum ve arttırma yapıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğime geçiyorum. İkili trabzan ve aynı yere batıp ikili trabzan arttırma yapıyoruz. Ve 5. kez arkadaşlar aynı işlemi yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum ve ikili trabzan arttırma yapıyorum. Şimdi burada tek ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bunu da sık iğne yapıyoruz. Yani tığımıza ip almadan normal bir şekilde sık iğne yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıra sonunda 22 sık iğnemiz kaldı. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Yine 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm arkadaşlar. Alt sırada 3 azaltma yapmıştık arka arkaya. Şimdi tekrardan bu azaltmalarımızı tekrar arttıracağız arkadaşlar. Bunun için hemen sıradaki ilmeğime sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğime sık iğne, aynı ilmeğe batıp arttırma yapıyorum. Üçüncü kez sık iğnemi yaptım. Aynı yere batıp 3 kez arttırma yaptım. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Burada ikili trabzan arttırma yapmıştık 5 kez. Şimdi de sık iğne şeklinde bunları azaltacağız. 4 sık iğnemi ördükten sonra hemen sıradaki ilmekten önden ilmeğimin tek kanadını aldım. Diğer ilmeğimin de yine aynı şekilde tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Birinci azaltmamı yaptım. Tekrar ikinci azaltmam. 3 dördüncü azaltmam ve 5. azaltmam. 5 kez arka arkaya azaltma yaptık arkadaşlar. Burada kalan son sık iğneme de son ilmeğime de batıp sık iğne yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Burası bizim 39. sıramızdı. 39. sıramızın sonunda da toplam 20 sık iğnemiz kaldı. 40. sıraya geçiyorum. 40. sıram dahil 44 dahil toplamda 5 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz.
Hiçbir şekilde azaltma ya da eksiltme, hiçbir işlem yapmadan 5 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Toplam 20 sık iğnemiz var arkadaşlar. 5 sıra boyunca her bir ilmeğime bir kez batıp sık iğne şeklinde 5 sıra örüyorum. 5 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm ben arkadaşlar. Yine içine de doldurdum boş kalan yerleri. 45. sıradayım. 45. sırada 7 sık iğne örüyorum. Yedi sık iğnemi ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Daha sonra 12 sık iğne örerek sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna kadar kalan 12 sık iğnemi örüyorum. Kalan sık iğnelerimi de örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 21 sık iğnemiz oldu. 46. sıradayım. 46. sıradan 48. sıra sonuna kadar 3 sıra her ilmeğe bir ilmek öreceğim. 46, 47 ve 48. sıralarda 3 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek olarak 21 sık iğnemi tekrarlıyorum. Her ilmeğe bir ilmek olarak 3 sıra ördüm. 49. sıradayız arkadaşlar. Bu sırada da 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğnemi ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Daha sonra da yine sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek olarak kalan sık iğnelerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar kalan 12 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. 49. sıra sonunda da toplam 22 tane sık iğnemiz oldu. 50. sıradayız. 50. sıradan 53. sıra sonuna kadar 4 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Arttırma yapmadan 4 sıra boyunca 22 sık iğnemi tekrarlıyorum. 4 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm ve 54. sıraya geldim. 54. sırada başta 9 sık iğne örüyorum. 9 sık iğnemi örüyorum. Dokuz sık iğnemi ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Arttırmadan sonra sıra sonuna kadar burada kalan 12 sık iğnemi örüyorum. Sıramın sonuna gelene kadar her ilmeğe bir ilmek olarak 12 sık iğnemi örüyorum. Kalan sık iğnelerimi de örüp sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunda da toplam 23 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 55. sıradayım. 55. sıradan 59. sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğim. 5 sıra boyunca
her bir ilmeğe bir kez batarak 23 olan sık iğnemi 5 sıra boyunca tekrarlıyorum. Yine içine doldurabilirsiniz arkadaşlar, sıkıntı yaşamamak için. 5 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. 5 sıra ördüm ve içini doldurdum arkadaşlar. Bu bizim bebeğimizin sol bacağı. Bunun için denk gelebilmesi için, yani normalde şu an bitti bacağımızın sıraları. Ama diğer bacakla birleştirme yaparken denk gelebilmesi için fazladan 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Şöyle yan tarafa geldi, yani ilmeklerim bitiş yerim. Fazladan 5 sık iğne örüp hemen yandaki ilmeğime batıyorum. Şu an tığımda 2 ilmek var. Uçtaki ilmeğimi diğerinin içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi fazladan 5 sık iğne ördük. Denk gelebilmesi için diğer bacakta bu sayı daha da fazla olacak arkadaşlar. Bu sol bacağımız, sağ bacakta daha fazla öreceğiz. Siz 59. sıra sonuna kadar aynı şekilde örün. Daha sonra da denk gelene kadar fazladan sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Yani bunda 5 sık iğne fazladan ördük. Diğer bacakta onu örmeden 59. sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Daha sonra da diğer bacakta fazladan sık iğnelerimizi örüp birleştireceğiz. Bu videomuzda bebeğimizin bacağını ördük arkadaşlar. Aynı ölçülerde aynısından bir tane daha örüyoruz. Bir sonraki videoda da birleştirmelerini yapıp gövdesini öreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.